Kısa sürede kilolarınızdan nasıl kurtulabilirsiniz ve kalıcı kilo verme yolları nelerdir? İşte bunları merak ediyorsanız bu videoyu mutlaka izlemeniz gerekiyor. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmak için arkadaşlar açıklama kısmındaki kanala abone ol linkini mutlaka arkadaşlar tıklamanız gerekiyor. Girişte de söylediğim gibi kısa süre içerisinde 3 madde ile nasıl kalıcı kilo veririm? Değerli arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum size, kalıcı kilodan bahsediyorum. Yoksa işte hani 1-2 haftada verirsin 5 kilo, tekrar kiloyu alabilirsin. Zaten önemli olan arkadaşlar kilo vermek değil, kiloyu almamak. Yani verdiğin kiloları bir daha almıyorsan bence sen başarılı olmuşsun demektir. Peki size vereceğim bu 3 maddeye neye dayanarak arkadaşlar 3 madde veriyorum? Arkadaşlar ben uzman bir insan değilim. Önce onu bir açıklığa kavuşturmakta fayda var. Eğer kilolarınızda sorunuz varsa doktorunuza başvurun veya aile hekiminize başvurun. Size yol gösterecektir. Peki neden ben böyle bir video çektim? Ben bundan 10 yıl önce 110 kiloydum arkadaşlar. Şu anda 75 kiloyum. Peki bu bilgiler ışığında ben bir süreç arkadaşlar geçirdim. Yani o süreç yaklaşık 5 yıl oldu arkadaşlar. 5 yıl süre içerisinde ben yavaş yavaş arkadaşlar 75 kiloya kadar düştüm. Ama 70 kiloyu da gördüm arkadaşlar. Bazen işin ucunu kaçırınca 78 kiloya kadar çıkıyorum. Ama ne yapıyorum? Tekrar arkadaşlar 75 kiloya, 74 kiloya veya 73 kiloya arkadaşlar düşmek zorunda kalıyorum. Kendimi öyle hissediyorum ve motivasyonumu ne yapıyorum? Yükseltiyorum. İdeal kiloma ulaşmış oluyorum. Peki öncelikle şunu da söylemekte yine fayda var arkadaşlar. Uzman kişi değilim ben. Lütfen doktorunuzdan ya da aile hekiminizden arkadaşlar destek alın kilo vermek için. Burada anlatacaklarım arkadaşlar kişiye göre değişmektir. Ama size de bir nebze olsun yol gösterecek, ışık olacaktır. Öncelikle 2 madde var arkadaşlar. Bu söyleyeceğim 2 madde anlatacağım 3 maddenin içine girmiyor. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Eğer kilo vermek istiyorsan 2 şeyi yapacaksın arkadaşlar veya yapmayacaksın. Şöyle diyelim. Bir tanesi yeme arkadaşlar. Yeme ile alakalı. Diğeri de spor. Yani spor yapacaksın ve yeme arkadaşlar. Yemeklerimizi ne yapacağız veya gün içerisinde yediklerimizin kalorisini düşüreceğiz. Başka hiçbir yolu yok arkadaşlar. Bunun dışındakiler zaten ya ameliyatla oluyor ya da arkadaşlar ya da ilaçlarla oluyor ama ben size onları önermiyorum. Çünkü onlar arkadaşlar kısa sürede kilo verdiriyor ama daha sonra verdiğiniz kiloları geri alıyorsunuz. Benim size anlatacaklarım kalıcı kilo ile ilgili. Kalıcı kilo nasıl verilir? Peki başlıyorum. Şimdi arkadaşlar size 3 tane madde sayacağım. Bu çok önemli. İsterseniz not alın. Videonun altına açıklama kısmına da ne yapacağım ben? Onları açıklamış olacağım. Öncelikle şunu söylüyorum size. Belirli bir saatten sonra yemek yemeyeceksiniz. O saat nedir? Yaz mevsiminde 8'dir o saat. Kış mevsiminde de ise 6'dır o saat arkadaşlar. Peki bunun bu ortası yok mu? Var. Yani ortası 7 diyelim. Yani 8'i geçme. 7 diyelim en son. 7'den sonra arkadaşlar ağzına hiçbir şey sürmeyeceksin. Hani diyorlar ki acıkınca işte bir kase yoğurt ye. Hayır kardeşim, bir şey sürme ağzına. Şöyle bir örnek vereyim size. Gün içerisinde bir insan, bir erkek yaklaşık işte 2000-2500 kalorisi arası enerjiye ihtiyacı var. Kalori alımına ihtiyacı var. Bir bayanın ise arkadaşlar yaklaşık 2000 kaloriye ihtiyacı var. Şöyle bir şey diyelim. Sen diyelim ki güzel bir sabah kahvaltısı yaptın. İşte aldın 2000 kalori diyelim. Bu senin normalde 6 saat götürmesi gerekiyor. Zaten 6 saat götürmüyorsa bir sorun vardır arkadaşlar. Gerçi çalıştığın işe bağlı olarak da değişebiliyor. Hadi sabah kahvaltını yaptın, aldın 2000 kaloriyi, dedin ki ben çalışacağım diyeceksin. Evet çalışıyorum ve yakıyorum diyorsun. Tamam bir şey demiyorum, yaktın. Öyle oldu, işte bir şey yeme ihtiyacı hissettin. Öğlen yemeğinde de aldın yine 2000 kaloriyi, 4000 kalori etti. Ama şunu diyebilirsin tekrar bana, tamam ben akşama kadar bunu eriteceğim, yakacağım bu yediklerimi diyeceksin. Kalorimi ne yapacağım? Sıfırlamaya yakın ne yapacağım? Getireceğim. Peki akşam yemeği için 2000 kalori yine aldın. Toplam 6000 kalori etti zaten, kilo aldın haliyle. Yapacak hiçbir şey yok. Peki şuraya getireceğim ben arkadaşlar konuyu. Akşam yediğini nasıl eriteceksin? Çünkü eve geldin saat 8'de, işte işten sonra eve geldin. 6, 7, 8 ne demek? 8'de oturdun masaya, yemeğini yedin. Aldın 2000 kalori. Sabaha kadar bunları eritmen mümkün değil arkadaşlar. Matematiksel olarak o kaloriyi yakman mümkün değil. Niye matematiksel olarak o kaloriyi yakman mümkün değil? Şöyle, bir insan hiçbir şey yapmadığı zaman arkadaşlar, şöyle oturuyor, konuşmadığı zaman, konuşmuyor, hiçbir şey yapmıyor. Şöyle otursa, gözleri açık bir yere baksa arkadaşlar, dakikada 1 kalori yakıyor. 1 saat arkadaşlar 60 dakika olduğuna göre demek ki bir insan hiçbir şey yapmadan otururken saatte 60 kalori yakıyor. Arkadaşlar bu 12 ile çarpalım. 6 kere 2'nin 12, 6 1'in 6. Arkadaşlar ne yapıyor? 720 kalori ediyor. Demek ki sen
Sabaha kadar 12 saatte yani 720 kalori yakıyorsun hiçbir şey yapmadan ve akşam yemeğinde 2000 kalori aldın. Yaklaşık 1300 kalorik ne var? Fazlalık var. Haliyle onu ne yapacak vücut arkadaşlar? Yağa çevirecek. Bu kadar basit. Demek ki akşam belli bir saatten sonra yememek gerekiyor. Hatta sabah kahvaltınız krallar gibi olsun, öğlen yemeğiniz lord gibi olsun, akşam yemeğinizde dilenci gibi olsun diye ne derler? Böyle bir söyleyiş de var. Demek ki belli bir saatten sonra yemek yemeyeceğim. Arkadaşlar 2 numaralı maddem ne? En önemli maddelerden bir tanesi acıkınca yiyeceğiz arkadaşlar. Hani diyorlar ki midem kazındı, açlık hissediyorum, işte bir asit salgılandı, midemden sesler geliyor, bir şeyler yemem gerekiyor, kramp girdi açlıktan. Evet işte bu düşünceler, bu duygular sende oluşması gerekiyor yemek için. Yani acıkınca yemek yiyeceksin. Şöyle diyelim yine sabah yaptın 8'de kahvaltını. İşte 8'de kahvaltı yaptıysan o seni normalde 2'ye kadar götürmesi lazım. 2'ye doğru acıktığını yiyebilirsin. Peki 2'de yediğin yemek senin saat kaça kadar? 8'e 9'a kadar götürür arkadaşlar. O zaman ben 8'de 9'da bir daha yemem gerekiyor mu? Hafif bir şeyler yiyebilirsin. Yani acıkınca yemek gerekiyor. Veya hiç yemeyebilirsin. Şunu söyleyeyim ben size. Kimse açlıktan ölmedi arkadaşlar. Kimse işte 112'yi arayıp ben acıktım bir gelin beni alın demedi. Biraz da sabır arkadaşlar. Biraz da dayanıklılık, azim ve kararlılık bizi başarıya götürür. Peki 3. maddem ne arkadaşlar? Malum ekmeği bırakacaksın. Yani ekmeği ağzına sürmeyeceksin. Bir şartla sabah kahvaltısında tüketebilirsin 1-2 dilim. Fakat şunu da unutmayın arkadaşlar. İşte tam buğday. Benim görüşüm bunların hepsi aynı arkadaşlar. Fark etmiyor. Hemen şöyle ispatlamaya çalışayım size. Bir sürü sigara çeşitleri var arkadaşlar. Bu sigara çeşitlerini düşünün değil mi? Her türlü 500'e yakın mı diyelim? Kaç tane ne var? Sigara çeşidi var. Ben 500 dedim de siz 300 deyin, 200 deyin, 100 deyin. Önemli değil. 50 deyin arkadaşlar. Önemli değil. Sayıyı biraz abarttım ki hani örneğin net anlaşılsın diye. Şimdi bir sürü ekmek çeşidi var. O sigara çeşitlerini düşünün. Sonuçta sigara zararlı. Zararlı. Yani filtreli, filtresiz değil mi? Çeşit çeşit. Sonuçta biz ne diyoruz ona? Zararlı diyoruz. Bitti. Ekmek çeşit çeşit fark etmiyor. Sonuçta ekmek hepsi şeker arkadaşlar. Peki hiç mi ekmek yemeyelim? Yiyebilirsin ekmek. Aslında nedir biliyor musunuz bu konunun özeti? Göbek çıkmadıktan sonra arkadaşlar istediğinizi yiyebilirsiniz bir şartla ve yediklerinizi yapmak zorunda kalırsanız arkadaşlar yediklerinizi yapmak zorunda olursanız arkadaşlar yoksa hiçbir şey yapmıyorsun ama ben bir şeyler yiyorum işte abur cubur atıştırıyorum diyorsanız zaten hareketle yoksa otomatikman ne yapacak vücut onu şekere çevirecek. Şeker de arkadaşlar zaten yağa çeviriyor. Şimdi arkadaşlar şu düşünceyi atın kafanızdan. İşte bir arkadaşım var işte dal gibi ya abur cubur yiyor falan. Ya işte kendine çok dikkat ediyor. Spor yapıyor herhalde diye. Hayır arkadaşım şöyle bir şey var. Doğuştan şanslı bu insanlar. Yani doğuştan genetiğinde öyle bir özelliği var. Yani vücut yağı yakıyor. Metabolizma hızlanmış arkadaşlar. Dolayısıyla o ne yerse arkadaşlar yani simit yese, ekmek arası simit yese yine ne yapacak? Yine o arkadaşlar kilo almayacak. Sen ne diyeceksin? Ben bir bardak su içsem kilo olarak bana geri dönüyor diyeceksin. Önce bunu kabul etmek gerekiyor. Neyi kabul etmek gerekiyor? Metabolizma ile çok alakalı olduğunu kilonun arkadaşlar kabul etmek gerekiyor. Ben bu 3 maddeyi uyguladım ve 5 yıl içerisinde arkadaşlar tabii ki ideal kilom olan 75'e kadar geldim. Fakat 75'ten sonra arkadaşlar tıkandım. Niye tıkandım? Artık 74'e 73'e inmemeye başladı. Sebebini de söyleyeyim arkadaşlar. Karbonhidratlar. Yani sağlıksız karbonhidratlar. İkiye ayrılıyor zaten karbonhidratlar. Sağlıklı karbonhidratlar, sağlıksız karbonhidratlar diye. Haliyle ben ne yaptım arkadaşlar? Karbonhidratı tam sıfırlamaya yakın tuttum ve 69 kiloya indim. Çünkü belli bir noktadan sonra vücut direnç gösteriyor arkadaşlar. Fakat bu benim 69 kiloya düşmem arkadaşlar yine belli bir süre aldı. Mesela 1-2 haftada düşmedim. Yani aralıklı günde ne diyelim 100 gram 100 gram 100 gram arkadaşlar ne oluyor? Ayda 3 kilo ediyor arkadaşlar. Peki 75 kiloya düşünce ben bu kilomu nasıl korudum? Şöyle arkadaşlar hayatımda bazı alışkanlıkları ne yaptım? Değiştirdim. Mesela artık çayıma şeker katmıyorum arkadaşlar 10 yıldır. Aramıyorum da veya ne bileyim tatlı yeme ihtiyacı hissetmiyorum. Tatlıyı 6 ayda bayramdan bayrama diyelim o şekilde bir porsiyon tatlıyı veya 2 porsiyon tatlıyı götürebiliyorum. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Bir öğün salata yemekle arkadaşlar kilo vermezsiniz. 2 porsiyon işte ayda bir defa 2 porsiyon tatlı yemekle de arkadaşlar kilo almazsınız. Bu işte süreklilik esastır.
Peki spor yaptım mı? Tabii ki spor yaptım arkadaşlar. Spor çok önemli. Nasıl spor yaptım? Ağır sporlar yapmadım arkadaşlar. Yapabildiğim en iyi şeyi yaptım. Yürüdüm. Yani ortalama 30 bin adım attım günde arkadaşlar. 30 bin adım yaklaşık ne yapıyor? 25 kilometre civarında yapıyor arkadaşlar. Yani günde 25 kilometre yürüdüm. Ayaklarımın altı resmen şişti arkadaşlar. Su topladı. Böyle zorlukları da var. İyi bir ayakkabıyla arkadaşlar. Altı köpüklü spor ayakkabılarla bu yürüyüşleri yapabilirsiniz. Öbür türlü arkadaşlar biliyorsunuz ayaklarımız hep yere bastığı zaman bir basınç uyguluyor arkadaşlar. O basıncı azaltmak için böyle köpüklü veya baklava dilimli spor ayakkabı tercih ederseniz arkadaşlar daha süre olarak çabuk veya ne bileyim yorulmadan yürüyebilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar ben şimdi şöyle özetleyeyim size. Ekmeği kestim. Belli bir saatten sonra yemek yemedim. Arkadaşlar başka ne yaptım? Acıkınca yedim ve ne yaptım? Yürüyüşte ne yaptım? Ben bunu besledim. Bir de arkadaşlar kilo verememenin en büyük nedenlerinden bir tanesi de strestir. Psikolojide şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Bu bilimsel bir araştırmadır. İnsanoğlu arkadaşlar mutsuz olduğu an, kendini huzursuz hissettiği an, bir şeye canı sıkıldığı an gider otomatikmen buzdolabının kapağını açar arkadaşlar. Yani insanoğlu ne diyelim psikoloji bozulduğu an karbonhidratlara sarılır. Bir insana işte canın sıkıldı, işte okulda canın sıkıldı, iş yerinde canın sıkıldı ne yapıyorsun? Hemen geliyorsun karbonhidratlara yani çikolatalara ve ıvır zıvıra sarılma ihtiyacı hissediyorsun. Dolayısıyla arkadaşlar kilo veremiyorsan bence stres kontrolünü iyi sağlaman gerekiyor. Stresle arkadaşlar bir bağlantısı olduğu da bir gerçek. Peki şu an ben kaç kiloyum merak ediyor olabilirsiniz. Şu an arkadaşlar 77 kiloyum. Şöyle bir şey var. Şu malum pandemi döneminde 3 kilo almışım. Onu bir şekilde vermem gerekiyor. Peki 2 kilo verdim arkadaşlar 2 haftada. Nasıl yaptığımı söyleyeyim yine aynı şekilde. Arkadaşlar 2 öğün yiyorum. Sabah 8'de kahvaltımı yapıyorum. Erken kalkıyorum. Önce onu belirtmek istiyorum. Yani saat 11-12'ye kadar uyuyarak arkadaşlar kilo veremezsiniz. Hani uzmanlar diyor ki ya uykunuzu alın kilo verirsiniz. Uykunuzu alın derken uzmanlar size şunu öneriyor. Saat 11'de yatağa git diyor. 10'da 6'da kalk diyor. Yani uyku saatinde uyu. Uyku saatinde yapılırsa faydalıdır arkadaşlar. Yoksa ben işte 6'da yatacağım da 12'ye kadar uyuyacağım. Olmaz arkadaşlar. O zaten vücudunu yapar, hantallaştırır. Hem psikolojini etkiler arkadaşlar. Psikolojini etkiliyorsa zaten sağlığını da etkilemiş oluyor. Peki ben sabah kahvaltımı yapıyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? En geç 5'te kesiyorum yeme işini. En geç 5'te kesiyorum. 5'te kesince ne oluyor? 5'ten 5'e 12 saat. 8'de yapsam arkadaşlar 3-15 saat kendimi aç bırakıyorum arkadaşlar. Ha diyeceksiniz açlıktan kıvranmıyor musunuz? Hayır arkadaşlar. Ben kendi vücudumu yani insülin değerlerimi kontrol edebiliyorum. Şekerimi kontrol edebiliyorum arkadaşlar. Biraz daha aç kalmak hoşuma gidiyor. Neden aç kalmak hoşuma gidiyor? Sebebini de açıklayayım size onu arkadaşlar. Biliyorsunuz otofaji diye bir şey var. Adam ekonomist ama tıp ödülünü aldı Nobel arkadaşlar. Otofaji şu yani hücreler kendi kendini yiyor. Yani sağlam hücreler zararlı hücreleri yiyor. Vücut kendi kendine otomatikten yeniliyor. Mesela çok fazla aç kalırsanız arkadaşlar kendinizi aç bırakırsanız cildiniz güzelleşir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın gençleşirsiniz. Mesela ben arkadaşlar 43 yaşındayım fakat şu anda 43 yaşında göstermiyorum. Bunun farkındayım. Dolayısıyla yedikleriniz arkadaşlar cilt sağlığını etkiler. Bu arada hemen söyleyeyim fındık da yiyebilirsiniz. Fındık cilt sağlığını da etkiler. Peki bu süreçte bize başka yol göstereceğiniz yani bir konu var mı? Şunu demek istiyorum size arkadaşlar. Yiyerek zayıflayamazsınız. Mümkün değil. Yiyerek zayıflayamazsınız. Tam tersi yemeyerek arkadaşlar zayıflayacaksınız. Zayıflayacaksınız, yemeyeceksiniz ama sporda yapacaksınız, destekleyeceksiniz. Yürüyüşe gelelim arkadaşlar. Yürüyüş ne kadar etkili zayıflamakta? Hiçbir etkisi yok. Diyeceksiniz bu kadar yani kesin mi konuşuyorsun? Şöyle günde yarım saat 1 saat yürüsen arkadaşlar zayıflayamazsın. Yani yarım saat 1 saat yürümen tabii ki sağlığın için çok faydalı. Mesela kalp sağlığına çok iyi gelir. Niye? Damarlarındaki kan ne olur arkadaşlar? Bir akarsu gibi hızlı bir şekilde akar. Damarlar plak oluşumuna ne yaparsın? Damarlardaki plak oluşumunu engellersin. Kalp krizi geçirme riskin düşer arkadaşlar. Peki ben hani kaç saat yürüsem kilo vermem yardımcı olur? Arkadaşlar otomatikman zaten yarım saat 1 saat sonra yakmaya başlıyorsun. Önce ayaklardan başlıyorsun kilo yakmaya. İşte baldırlardan yavaş yavaş göbek çevresine doğru geliyor. Yürürken arkadaşlar vücudun %80'i çalışıyor. Bunu sakın unutmayın. Şimdi arkadaşlar ortalama günde yani inatçı bir şekilde 2-3 saat yürümeniz gerekiyor. Yani 2 saatin üzerinde yürümeniz, hızlı adımlarla arkadaşlar yürümeniz gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar uygulamalar var. O uygulamaları indirerek sizler ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Yürüyüşlerinizi, adımlarınızı sayabilirsiniz. Yani ortalama günde 20 kilometre yürürseniz arkadaşlar yediklerinize dikkat ederseniz ayda 5-6 kilo verirsiniz ama bir daha almazsınız. Onu da söyleyeyim.
Biraz arkadaşlar kilo vermek irade işi. Yani iraden çok önemli. Yani ben hatırlıyorum arkadaşlar, ünlü aktörlerin işte fotoğraflarını masa üstünde arkadaşlar görsel haline getirdim. Onlara bakar motive olurdum. İşte ben de böyle görünmek istiyorum diye arkadaşlar kendi kendime telkinde bulunur. Yani kendi kendimi motive ederdim. Bu çok önemli arkadaşlar. Ama şu da var. Eğer mutfak kültürü değişmiyorsa, mutfak kültürü çok önemli. Mutfak kültürünün değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Mesela katı yağ kullanmıyorum mesela veya o ayçiçek yağlardan tüketmiyorum arkadaşlar. Yani hayatımda tamamıyla %100 bir değişiklik oldu arkadaşlar. Yani yazı tura gibi değiştirdim arkadaşlar hayatımı. ıvır zıvır tüketmiyorum. Yani haftada bir defa belki et yiyorum veya haftada bir balık yiyorum arkadaşlar. Genelde arkadaşlar yumurta ağırlıklı besleniyorum. Protein ağırlıklı besleniyorum. Hani yediklerinizi mutlaka kontrol altında tutmanız gerekiyor. Bir de herhalde bizim kilo almamızın sebeplerinden bir tanesi de toplum olarak arkadaşlar, millet olarak yeme kültürü bizde çok fazla. İşte evde yemeğinizi yediniz, komşuya gidiyorsunuz. Komşu sana bir şey getiriyor önüne. Sen de dayanamıyorsun. Ayıp olur diye yiyorsun. Haliyle kilo alıyorsun. İşte bakın bu uyarıcılardan arkadaşlar uzak durmak gerekiyor. Arkadaşlar şunu unutmayın. Hani Türkiye'de şöyle bir atasözü var bizim Anadolu'muzda. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur arkadaşlar. Uzak olur. Yani gözünüzün önünde bulundurmayın. Ivır zıvırları mesela kaldırın. Dolaba kaldırın bir yere. Çekmecenin gözüne koyun. Çantanızı atmayın. Ne bileyim işte kendiniz aç hissettiğiniz zaman girmeyin markete. Alışverişlerinizi arkadaşlar tok karna yapın. Veya evde oturuyorsunuz, ince belli bardakla çay için. Yani niye ince belli bardakla çay içmeniz gerekiyor? Şöyle, çay biter sürekli, kalkıp ne yaparsın? Ocaktan çayını doldurursun, bu şekilde hareket etmişsin. Arkadaşlar bakın, ben her şekilde hareket ediyorum. Şu an konuşuyorum, ayaklarım hareket ediyor. Ellerim, kollarım hareket ediyor. Yani hareket hayatınızın hemen hemen her alanında olması gerekiyor. Bu şekilde vücudunuzu ne yapacaksınız? Formatlayacaksınız arkadaşlar. Update edeceksiniz. Yani güncelleyeceksiniz. Bu çok önemli. Bunları yapınca zaten hayatınız arkadaşlar bir rayına girecek ve kilo vermenin arkadaşlar ne kadar sağlıklı bir şey olduğunu anlayacaksınız ve mutluluk seviyeniz arkadaşlar uçacak, stresiniz ne yapacak? Düşecek. Bu arada arkadaşlar şunu da ben araştırdım tabii bu o dönemde. Mesela her sebze, her meyve işte kaç kalori arkadaşlar, bunları araştırdım. Bu kalori hesabı yaptım bir dönemde. Mesela kalori kısıtlamasına da gidebilirsiniz. Şöyle yaptım. Haftanın 5 günü yedim arkadaşlar. Kalori kısıtlaması yapmadım. Mesela cumartesi pazar kalori kısıtlaması yaptım. Yani atıyorum 2000 kalori ise günlük benim tüketim arkadaşlar. Cumartesi günü işte 400 veya 500 kalori. Pazar günü belki 300 kalori arkadaşlar. Ne yaptım? Yoğurtla geçiştirdim. Bu şekilde 5-2, 4-2, 3-2 uygulayabilirsiniz. Ama şu aralar dediğim gibi otofaji moda. Ya doktorlar da bir dönem değişiyor arkadaşlar. Başka bir şey uyguluyorlar. Bir dönem başka bir şey uyguluyorlar. Dediğim gibi sizin yapmanız gereken kendinize uygun bir kilo verme şeklini arkadaşlar bulmak. Yani kendi vücudunuzu, bedeninizi tanıyacaksınız. Tanımadan diyetisyenlerin ortalama arkadaşlar, yani ilaç yazar gibi, grip ilacı yazar gibi arkadaşlar size bir sunum vermesi, işte bir reçete sunması arkadaşlar biraz arada size haksızlık oluyor. Bence siz bu işi başarabilirsiniz. Peki hiç mi ekmek yemeyeceğim diye soruyorlar. Ekmek ye. Tabii ekmek yiyebilirsin ama hani o kürtün ekmeği dediğimiz arkadaşlar ekşi ekmek, ekşi mayalı ekmek olabilir, esmer buğday. Ama da çok az olmak şartıyla tüketebilirsiniz. Tereyağı yine çok işe yarar arkadaşlar katı yağlardan dolayı. Bakın o katı yağların bir özelliği var. Damarda plak yapıyor arkadaşlar. Plak yaptıkça kalp krizi olabiliyor. Ne oluyor? Kalp kanı ne yapıyor? Diğer organlara pompalayamıyor arkadaşlar. Halinden dolayı kalp krizi meydana geliyor. Özellikle sigara arkadaşlar çok etkili. Bakın sigara tüketiyorsanız işte bu nikotin çok yemek yedirir arkadaşlar. Zaten sigarayı bırakanlar niye kilo alıyor? Nikotin ihtiyacını gıdalardan karşıladığı için. Bu şekilde ne yapıyor? Kilo alıyorlar. Yani tamam, hayatınızın arkadaşlar çoğu şeklini değiştirmeniz gerekiyor. Peki arada kaçamak yapıyor musunuz? Yapıyorum. Mesela bugün dondurma yedim. Fakat işte bu saatten sonra da bir şey yemeyeceğim. Bugün karbonhidrat olarak dondurma aldım arkadaşlar. Bir de ne yaptım? İşte kiraz olabilir, mevsimsel arkadaşlar, meyveler olabilir, sebze olabilir ama bu saatten sonra hiçbir şey yemeyeceğim arkadaşlar. Kararlıyım. Sabaha kadar, sabah 7'ye kadar arkadaşlar aç bir şekilde duracağım. Peki gece ne yapıyorum? Ihlamur içebilirsiniz, ada çayı içebilirsiniz. Ihlamur bu arada arkadaşlar güzel rüyalar gördürür, bunu unutmayın. Kiraz güzel rüyalar gördürür arkadaşlar. Adaçayı boğazınıza iyi gelebilir. İşte zerdeçal olabilir. Gribe iyi gelebilir. Öksüre iyi gelebilir. Neyse bunlar başka videolarımızın konusu arkadaşlar. Şunu da unutmayın arkadaşlar. Kilo vermek ekip işi. Yani tek başınıza, çünkü iradenizi çeldirecek. Çevrenizde eşiniz olacak, arkadaşınız olacak, ne bileyim
çevredeki diğer insanlar olacak değil mi? Onlar bir şeyler yerken, atıştırırken senin bir şey yeme ihtiyacın ne yapacaksın? Hissedeceksin. Şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Kafanı kilo ile meşgul etmeyeceksin. Mesela açlığı unutacaksın. Yani yemeği unutacaksın. Yeme işini unutman gerekiyor. O zaman ne yapacağım? Kendimi işe vereceğim. Kendini işe vermek çok 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 önemli. Peki şunu yesem zayıflar mıyım diye bir soruya nasıl bir cevap veririm? Arkadaşlar böyle bir gıda yok. Maalesef böyle bir gıda yok. İnternette bakmayın o şarlatanlara. Bir şekilde ne yapıyorlar? Sizleri kandırmayı, cebinizi boşaltmaya çalışıyorlar. Sağlıklı kilo vermek istiyorsanız dediklerimi yapmak zorundasınız. Yok ben sağlıksız kilo vermek istiyorum diyorsan zaten arkadaşlar bir zaman sonra ne yaparsın? Verdiğin kiloları tekrar alırsın. Tekrar söylüyorum, kilo vermek sorun değil. Verdiğin kiloyu almamak bütün mesele. O kiloyu almamak için ne yapacaksın? Hayatını baştan sona tepeden tırnağa değiştirmek zorundasın. Bu çok önemli. Peki kitap öneriyor musunuz? Bu kitapla olacak bir şey değil ama arkadaşlar ben de kitapları çok okudum işte arkadaşlar. Fakat bir dönem mesela ben bir örnek vereyim size. Meyve de tüketmedim arkadaşlar. Yani sebze meyve hiç tüketmedim. Portakal tüketmediğimi hatırlıyorum bir dönem, elma. Kavun karpuz tüketmediğimi hatırlıyorum arkadaşlar. Tamamıyla o şekeri ne yaptım? Karbonhidratı arkadaşlar hayatından çıkardım. Hani kilonuz yoksa, dediğim gibi göbeğiniz yoksa, onlar arkadaşlar işte hani derler avuç içi, işte doyacağın kadar ye, fazlasını yeme arkadaşlar. Aslında her şeyin fazlası zarar. Her şey arkadaşlar ideal olanda ne yapmak lazım? Yapmak lazım. Yani dozunu ne yapacaksın? Abartmayacaksın. Abarttığın arkadaşlar tehlikeli olabiliyor. Mesela baklava ye ama abartma. Ekmeği ye ama abartma. İşte yağ ye ama abartma. Yani eti ye ama abartma. Ondan ye, şundan ye, bundan ye arkadaşlar. Bağışıklık sistemin gelişsin. Yani benim yaptığım yanlışlardan bir tanesi oydu zaten. Sürekli aynı şeyleri yemek size ne yapar arkadaşlar? Kilo vermenizde sıkıntı ya da sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Biraz ondan yiyeceğim, biraz bundan yiyeceğim arkadaşlar. Vücut aslında bütün bakteri vücuda girmesi gerekiyor arkadaşlar. İşin özeti bu. Ve bu videomun da sonuna geldim değerli arkadaşlarım. Şayet sağlıklı kilo vermek istiyorsan yediğine dikkat edeceksin. 2. Sporla destekleyeceksin. Bunlar kardeştir, arkadaştır, yani birbirinden ayrılmaz. Sizler de videolarımın devamı için arkadaşlar yorum yazmayı, videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bir dahaki videoya kadar herkese hoşça kalın diyorum.